Neden böyle şeyler yapıyorsun? Zeynep'in hamile olmadığı kesin. O zaman doktor neden öyle söyledi? Serumunuz az kalmış. Bitince taburcu ederiz sizi. Sağ ol. Hemşirem. Doktor nerede? Onunla konuşmam gereken bir konu vardı. Doktor bey bütün gece ameliyatta olacak. Ancak yarın sabah görüşebilirsiniz. Raporlar karışmış ha. Daha iyi misin? Ben hiç yalnız kalamayacak mıyım? Sana bir soru sordum. İyiyim. Tamam mı? Merak ediyorum, anlasana. Ne oldu şimdi? Burada bekle. Geliyorum hemen. Gelme, lüzum yok. Kolum da ağrıyor zaten. Çıkmış. Nereye gitti ki? Çok uyumuşum ben ya. Kızım sen niye ayaktasın? İyiyim ben anne. Daha yeni hastaneden çıktın Zeynep. Yat dinlen lütfen. İyi de bütün gün yatamam ki, saat çok geç olmuş zaten. Gel şimdi aşağıda 2 lokma bir şeyler de sonra çık tekrar yat. Hamilesin sen güzel kızım. Kendine dikkat etmen lazım. Halil Bey maalesef doktorumuz bugün izinliymiş. Hayır, dün gece de ameliyatta olduğu için görüşemedim kendisiyle. Ona ulaşmanın bir yolu yok mu? Ameliyat mı? Dün doktor beyin ameliyatı yoktu. Ben yanlış anladım o zaman. Kolay gelsin.
Hakan, Efendim Halil? Zeynep'le ilgilenen doktorun adını biliyorsun. Bana onun adresi lazım. Tamamdır hemen. Burada garip işler dönüyor. Kim Zeynep'in hamile olmadığını saklamak istesin ki? Zeynep nasıl? Ya dün işlerimin yoğunluğundan hastaneye falan gelemedim, ayıp oldu. Yok hayatım, niye ayıp olsun? Ben söyledim zaten işlerinin yoğun olduğunu. Gece taburcu oldu, dinleniyor şimdi. Bebek de gayet iyi, hiçbir sıkıntı yok. Aman aman iyi olsun, bir sıkıntı çıkmasın. Neyse hadi ben kaçtım. Ya, bugün işe gitmesen, birlikte biraz zaman geçirsek. Hayatım, ya işlerin ne kadar yoğun olduğunu biliyorsun. Ama bak söz telafi edeceğim, tamam? Hadi görüşürüz. Günaydın. Zeynepciğim, Günaydın. iyi gördüm seni. Daha iyiyim evet. Nihan, sen beni sinir etmek için mi yapıyorsun? Bu saatte kahve içmezsen başım tutar demedim mi ben sana kaç kere? Nerede benim kahvem? Teyzemin yine sinirleri bozuldu herhalde. Niye anlamıyorsun? Git kahvemi getir. Hemen getiriyorum kahvenizi Songül Hanım. Kusura bakma. Nihan, uzatma. Hadi git. Zeynepciğim, ayaklanmışsın. Bir dur bakayım sen. Bırak şimdi kahveyi falan. Zeynep'e kahvaltı hazırla verandaya. Bundan sonra gerekirse evin bütün işini bırakacaksın. Sadece Zeynep'le ilgileneceksin. Tabii canım. Kahve bekleyebilir. Öncelik Zeynep'in. Hiç önemi yok. Sen yine de çok acele etme lütfen. Hem ben çok aç değilim zaten. Aç olmasan da yiyeceksin. Hadi gel verandaya çıkalım biz. Gülhan. Geliyorum ben de. Hamile kalınca iyice prenses oldu bu da. Şu bebeği bir düşüremedim. Ama eğer bir daha denersem şüphelenirler. Kahretsin. Oğlumun bir günahı yok evladım. Kelası ben o gelinden şikayetçiyim. Oğlumun arkasından iş çeviriyi şikayet edeyim size. Teyzeciğim, senin oğlun karısına şiddet uygulamış. Sen daha neyini savunuyorsun ki bana? Esas o nikahlandığından beri rahat yüzü göstermedi evladıma. Ama ben dedim, o kızdan avrat olmaz dedim, dinletemedim. Yoksa sen de mi? Ne ben deme? Sen de mi gelinine şiddet uyguluyorsun? Ana oğul beraber mi? Oğluma alıp buradan gideceğim dedim, siz beni de alıcınız. O kızı içeride tutun, oğlumu koyuverin. Biz ana oğul şuradan gidelim. Ha polis oğlum. Ne yapsak? Teyze de mi alsak içeri? Tamam. Tamam söyleyeceğim. Ben yaptım. Yanlışlıkla bastım düğmeye. Sen mi yaptın? He ben. Cahillik işte. Allah rızası için oğlumu bırakın. Söz. Tepsi baklava yapacağım size. Teyze, bu yaptığını bir daha yapma, tamam mı? Ya senin gibi yanlış basanlar yüzünden yardıma ihtiyacı olan kadınların hepsi mağdur oluyor. Farkında mısın? Haklısın evladım. Kusura kalma. Düşünemedim. Tamam. Senin olanı çıkartacağım. Ama bu asılsız ihbar yüzünden sen para cezası alacaksın. Kele? Ceza mı? Nasıl ödeyeceğim ben? Bu seferlik affetseniz. Vallahi onu asılsız ihbar yapmadan önce düşünecektin. Bu da sana ders olsun.
Tamam. Tamam ödeyeceğim. Ama oğlumla gelinime bir şey demeyin evladım. Sonra kızarlar bana yavrum. Tamam, tamam demeyiz teyze. Artık çıkabilirsin. Buyurun. Tövbe estağfurullah. Yapanı bulursam Tuğluna pişman edeceğim onu. Belli ki mutlu olmamı istemeyen biri. Oğlum. Olan oldu gayrı. Kafanı yorma. Biz ne yaşadık ya böyle? Hala aklım almıyor. Durduk yere karakollara düştük. Biliyorum sevgilim. Can sıkıcı bir olay. Ama geçti. Sen şimdi istersen yukarı çık. Ben de geleceğim zaten. Çok yorgun. Ben de. Anacığım sen de dinlen birazcık. Sen de yoruldun. Tamam? Kara kuzumu kurtardık ama acemi gelinden hala kurtulamadık. Sen Ali Fırat'ı tanımıyorsun. Onun bana neler yaptığını da bilmiyorsun. Hayır, beni saçma sapan yalanların içine çektiği yetmiyormuş gibi gitmiş bir de doktor raporunu değiştirmiş. Hayallerimi yıkmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Ya yıkılan onun hayalleri olsaydı? O zaman beni çok daha iyi anlardı işte. Kimsenin hayallerimi yıkmasına izin vermem. Çünkü benim tek hayalim sensin. Zeynep Fırat. Senin oyunların bile bana engel olamaz. Bu akşam Serdar Bey ve eşi yemeğe gelecekler. Ortaklık için. Gerçek bir eş gibi davranmanı istiyorum. Uyumlu olacaksın. Aksi bir hareket yapmayacaksın. Misafire hürmet bizim geleneğimizdir. Eve gelen insanlara nasıl davranacağımı senden öğrenecek değilim ben. Yok. Yok, senin öğreneceğin çok şey var daha. Sabırlı olmak gibi. Güvenilir olmak gibi. İnat etmemek gibi. Umarım akşam yemeğinde bunlara yenisini eklemezsin Zeynep. Gel. İstediğiniz menü hazırlandı efendim. Masa havuz başına kuruldu. Süsleme ve ışıklandırma da hazır. Başka bir arzunuz var mı? Yok. Bir aksilik çıkmasın yeter. Tabii. Ay ışığı gibi. Öyle güzelsin ki.
aklımı başımdan alıyorsun. Bakma bana öyle. Hazır mısın? Sayılır. Bense doğmamış bir ay üzerinde. Yok sayamam, bende bir kalp var. Bir sana aşık, bir sana hayran. Bana bırak. Ben hallederim. Hiç tartışmayalım istersen. Serdar Beyler gelmek üzeredir. Vaktimiz yok. Bırak bana. Kalmasın tek bir kül başka tende hiç. Açma gonca gül, yoksa biz yaşanmadık. Kavuşmuş bu ki hiç geceyle gün. Ah bir anlasan beni. Seni nasıl sevdiğimi. Öyle seviyorum ki. Ama yapamam. Çok özlüyorum. Kavuşmuş bu ki hiç geceyle gün. Birazdan bitecek. Tamam. Hazırım ben. Ne yapıyorsun? Rujun. Taşmış. Ne yapıyorsun sen bana böyle? Tamam, yeter. Bir dahakine bana söyle. Değdi mi söyle, sen karanlık bir şehir. Bense doğmamış bir ay üzerinde. Yok sayamam, bende bir kalp var. Bir sana aşık, bir sana hayran. Saklayamam, bir ateş ki bu yakıyor tüm şehri. Aa. Uyumuş. Eren. Eren burada uyuma, hadi kalk. Eren. Gel. Gelin kız. Bırak. Bölme uykusunu. Burada her yeri arayacak ama. Eren. Neye rahatsız edin çocuğu? Burada rahatsız değil mi? Eren hadi kalk. Gel. Uyu oğlum uyu. Kalkma. Uyu bölme uykunu. Eren hadi kalk. Ne oluyor ya? Uyandı. Gel. Gel. Yok yatak. Yok. Burada uyuyacak. Gidene kadar uykusu açılır. Başı döner. Sabaha kadar döner durursun. Açılmaz açılmaz. Eren hadi gel. Kız bana da oluyor. Oradan bileyim. Uyudu bile. Hadi sen gel. Allah Allah. Uyu çocuğum. Bu gece de biri Konya'da, biri Konya'da uyuyacak. Aferin kız kıymet. Alo. İyi günler Selma Hanım. Ben polis memuru Özde. İyi olup olmadığınızı kontrol etmek için aradım. İyiyim. Sağ olun. Bir problem yok değil mi? Yani bizi tekrar karakola çağırmayacaksınız. Yok hayır, bu sadece bir prosedür. Uygulamaya yanlışlıkla bastığınızı biliyoruz. İyi günler. Bir uygulama var biliyor musun? Adı Polis Kapında. Evet. İndiriyorsun telefonuna, butona basıyorsun, polis kapına geliyor hemen. O adam seni bir daha rahatsız ederse o butona basarsın. Evet. Şiddet gören kadınlar için sığınma evine götürüyorlar ve koruma altına alıyorlar. Sen yaptın. O uygulamaya sen bastın. Tövbe tövbe. Ben ne anlayacağım?
biçim uygulamadan falan? İnanamıyorum ya. Başından beri beni istemedin zaten. Eren'le beni ayırmaya çalışıyorsun. Benim gelin zeka küpü maşallah. Anladın ha? Gelinim olarak görmeyeyim seni, doğru. İznim olmadan bastınız nikah. Ayıracağım sizi. Sütten kaymak ayırır gibi ayıracağım. Zor da olsa başaracağım. Ekşimik gelin. Ayıramayacaksın. İzin vermeyeceğim ben buna. Ben Eren'i seviyorum. Senin gibi beceriksize mi kaldı benim kara kuzuma? İstemeyeyim ya. Zorla mı? İstemeyeyim. Evet, gerekirse zorla kabul edeceksin. Etmeyeceğim. Kele, kork benden. Acemi kele. Asıl sen benden kork, huysuz kaynana. İyi iş çıkardın Fikret. Rıza şüphelenmedi değil mi? Tabii ki de hayır. Dediğiniz gibi Rıza Bey, Ömer Bey'in eski bir dostuymuş. Tülay Hanım'ın adını duyunca fikir etmedi bile. Var mı başka bir emriniz? Yok. Olunca ben seni ararım. Hay hay. Sizi ilk ve son kez uyarıyorum. Bir yanlışınızı, bir hatanızı daha duyar, görürsem, İşte o zaman bu çiftlikte barınamazsınız. Gönderirim. Tülay'ın konaktan kovulduğu günü görmek için sabırsızlanıyorum. Gel. Sana sevdiğin kahveden yaptırdım. Yanına lokum da koydurdum. Yaşadığımız gerginliği unutalım gitsin. Neticede biz kayınvalide damadız. Ben de sizinle konuşacaktım. 3 gün içinde çiftliğimi terk etmenizi istiyorum. Anlamadım. Neden? Benim için bu hayattaki en önemli şey itibardır. Daha önce bunu size defalarca söylediğimi düşünüyorum. Ben senin itibarını zedeleyecek ne yapmış olabilirim? Rıza Bey'in başkanlık seçiminden çekilmesini sağlamışsınız. Ben yapmadım. Benim bir seçimi kazanmak için böyle kirli oyunlara ihtiyacım yok. Halil, benim en ufak bir dahlim yok. Boşuna kendinizi yormayın. Rıza Bey'le bizzat görüştüm. Kendisi söyledi. Benim seçimlerle ilgim yok. Bir yanlış anlaşılma var ortada. Kararını tekrar gözden geçirmeni istiyorum senden. Peki. Sırf Zeynep için size bir şans daha veriyorum. Ya gidersiniz, arkamızdan çevirdiğiniz oyunları tek tek kızınıza itiraf edersiniz... ...ya da çiftlikten çıkar gidersiniz. Seçim sizin. Halil, mümkün değil. Zeynep yaptığımı duyarsa beni asla affetmez. Anladım. Yani gitmeyi tercih ediyorsunuz. Tamam. Ama merak etmeyin. Size bir ev tutulacak. Dayalı, döşeli. Bütün eksikleriyle ilgilenilecek. Şimdi işe dönmem gerekiyor.
O dev aynasını paramparça edeceğim. Bu seçimi kazanmam şart. Ama çiftçilerin ihtiyaçlarını bilmiyorum ki. Tek tek konuşmaya kalksam da vakit yok. Halil kesin çalışmıştır bu konuya. Söylemez tabii bana. Ne yapacağım? Hakan'ı bulmam lazım. O yardımcı olur bana. Zeynep Hanım, su alacaktım da. Ben vereyim. Zahmet etmeseydiniz. Yok, estağfurullah. Afiyet olsun. Hakan, ben sana bir şey soracaktım aslında. Buyurun. Ben kasabalının ihtiyaçlarını pek bilmiyorum. Bu seçim sürecinde sen bu konuyla ilgili çalıştıysan bana yardımcı olabilir misin? Ya o konuya ben bakmadım ki. Eren baktı ona da. Detaylı bir dosya hazırladı. Hatta Halil Bey'in elinden düşürmediği o meşhur mavi dosya. Yani onu da rakibine verir mi? Orasını bilemiyorum. Yok, vermez tabii, haklısın. Ben sadece fikir olsun diye. Sağ ol. Keşke formületi olarak kalsaydı adaylığın. Yani Halil üst düzey bir çalışma içinde olduğu için kazanmama ihtimali yok. Ben o kadar değil. Kısmet bu işler. Hiç belli olmaz. Bakalım. Tekrar teşekkürler. Görüşürüz. Rica ederim. Benim o mavi dosyayı bulmam lazım. Seçim kazanmamın başka bir yolu yok. Beşik kertmesi diyor. Sözlüsü diyor ya. Sevgilim, bir tanem. Biraz konuşalım mı? Bilmediğim başka ne var Eren? Selma. Düşündüğün gibi değil. Ben Meltem'i belki en son 5 sene önce gördüm. Ne fark eder Eren? Sözlüymüş ya işte. Selma'm. Bak o söz doğduğumuza verilen bir sözdü. Annem de bundan bahsediyor zaten. Hem ben Meltem'i kardeşim gibi görüyorum. Gerçekten. Benim bu hayatta verdiğim tek bir söz var. O da nikahımızda verdiğim söz. Hastalıkta da, sağlıkta da hiçbir zaman karımın yanından ayrılmamak. Ve her zaman karımın yanında olmak. Yine ne planlar geçiyor o aklından acaba? Ama ne yaparsan yap bizi ayıramayacaksın. Huysuz kaynana. Eren'im nerede kaldı acaba? Marketten çıkmış. Geliyormuş. Sen nereden bilin nerede olduğunu? Konuştunuz mu siz? Darılmadınız mı birbirinize? Yo. Niye darılacakmışız ki? Meltem meselesi. Eren en son Meltem'i 5 yıl önce falan görmüş. Zaten kardeşi gibi görüyormuş. Sorun falan olmadı yani aramızda. Merak ettiğiniz buysa. Kısmet bu işler acemi gelin. Zaman ne getirecek? Buradan kimi götürecek? Hep beraber görecek. Benim kalıcı olacağım kesin de sizi bilemeyeceğim.
Geldim kocacığım geldim. Bana dondurma alacak da seviyorum diye. Ballı kaymaklı. Hoş geldin canım. Hoş buldum sevgilim. Sevdiğin dondurmayı da bulmuşsun. Gel sana bir yorgunluk kahvesi yapayım. Yorgun olduğumu kim söyledi? Bu oğlan yanardağ gibi yanıyor. Acele bir şey yapmam lazım. Acele. Sultanım nasılsın? İyiyim oğlum. Eren, baklavayı ben yaptım. Beğendin mi? Yaşlılık zor. İnsanın aklı geliyor gidiyor. Kusura kalma oğlum. Kaçıverdi aklımdan Meltem. Tamam anne. Sorun değil. Kapatalım konuyu. Kızım, dondurmamızı yedik, çayımızı içtik. Kahveyi ne edeceksin? Oğlum, uykun kaçar. Nasıl yatacaksın sen? Eline sağlık karıcığım. Ana merak etme. Uyurum ben. Dertten uyuyamayacaksın, haberin yok. Meltem arıyor, tam dediği saati. Buyur efendim. Hiç oturuk işte. Size ne var ne yok? Entep nasıl? Alo? Alo? Anne ne oldu? Kapandı, şarjı bitti. Telefonunu ver de Erhat'ımı arayayım. Tamam anne vereyim. Al ara. Biz de artık yatak odamıza çıksak mı? Ben bir ortalığı toplayayım ama. Selma bırak şimdi ortalığı. Bırak kalsın. Dursun öyle. Tabakları bari alayım, öyle kalmasın. Eren, ne yapıyorsun? Annen görecek şimdi. Ne var? Karım öpmez miyim? Tamam, sen çık. Geliyorum ben de şimdi. Bekliyorum seni. Karıcığım. Ay sen miydin anne? Kim olacaktı? Eren nerede? Odasına çıktı. Yorulmuş bugün. Ben de yatacağım. Keyfim yok. Ah. Planların suya düşünce keyfin olmaz tabii. Aslında bizimle uğraşmasan tatlı kadınsın da. Neyse. Herhalde artık bizimle uğraşamayacağını anlamıştır. Aa. Meltem mesaj atmış. Çok özledim. Mesajlaşmak, sesini duymak yetmiyor. Antep'e ne zaman geleceksin? Eren yalan söylemiş.
Dosyayı bulmam şart. Kesin çalışma odasındadır. Halil odaya gelsin. Bir bahaneyle çıkıp harekete geçerim. Yok artık. Yanında taşıyor dosyayı. Neyse. Fırsat ayağına geldi. Hadi göster kendini Zeynep. Yatacak mısın? İşim var. Ses mi geldi? Duydun mu sen de? Bahçeye biri girdi sanki. Nasıl odaklandıysa duymuyor bile. Kesin hırsız. Kesin, ben gidip bakacağım. Beni mi göndereceksin hırsızın yanına? Kime diyorum ben? Üzgünüm Halil. Bu seçimin kazananı ben olacağım. Buradayken bile esir etti beni ya. Burnunu kaşıdığı an kolunu çekeceksin Zeynep. 1, 2. Hadi. Hadi kaşı artık.
banyodayken dosyayı alman lazım Zeynep. Hadi çok vaktin yok. Sana kaybedeceksin Zeynep dedim. Dedim ama sen asla ikna olmadın. Ben ne yaptım? Yazdım. Daha iyi anla diye. Yok sende kalsın o. Lazım olur. Sen nereden anladın benim dosyanın peşinde olduğumu? Hakan'la mutfakta konuşurken duydum seni. Ha bir de kapı dinliyorsun yani öyle mi? Ne dinleyeceğim kapıyı? Benimle ilgili olunca kulak misafiri oldum. Kulak kabarttım. Ayrıca benim kızmam gerekirken sen kızıyorsun bana. Ne demişler? Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Ben senin bu dosyan olmasa da kazanırım o seçim pekala. Al. Sen daha bir dosyayı alamıyorsun elimden. Seçimi nasıl kazanacaksın? Alay etti benimle. Al dosyan senin olsun. Ben bir yolunu bulurum. Belki dosyam yok ama içindekileri toplayacak kadar aklım var benim. Aşkım. Aşkım neyin var? Sana sormak lazım baş yalancı. Ne? Yalancı mı? Ne yalancısı? Al, oku. Kardeşin gibi gördüğün Meltem yazmış. Seni çok özledim mi? Ne zaman gelirsin mi? Selma bu ne? Yazmış Eren işte, ben nereden bileyim? Çok özlemiş seni. Hasret çekiyormuş zavallı. Bana yalan söyledin Eren. Ben sana yalan söylemedim Selma. Aşkım, sakin ol. Meltem'le aramda böyle bir şey yok. Hiç de olmadı zaten. Olamaz da. Dur. Arayacağım, göreceksin. Bu saçmalığı açıklayacak bize. Açmıyor. Ben yarın arayacağım onu. Yanlışlık vardır aşkım. Eminim öyledir Eren. Selma. Bana inanmadığını söyleme. Aşkım. Eren sakın dokunma bana artık. Sen demek ki biz beraberken onunla da görüşüyormuşsun. Bu kadar samimi şeyler yazabildiğine göre. Senden hiç beklemezdim Eren. Ne kadar aptalmışım ben ya. Selma. O dediğin şey olabilir mi sence? Çık dışarı Eren.
dün gece burada yatmış kara kuzum. O mesajdan sonra başka ne olacaktı? Kaynananın fendi, acemi gelini işte feleyendi. Antep'in yolları altın, gelinin gelişi yakın. Az kaldı bitecek bu iş, tam geline göre bu bitiş. Ama eşini sağlam al için kıymet. Alıcı ki bu çifte kumrular bir daha barışmasınlar. O dikeyle yastık. Bu kadar kavga tez ayrılık getirir. Acemi gelen bir dost. Dostmuş. Tabii. Senin de işine geliyor. İstediğin oluyor işte. Nasıl yaparsın bana bunu Eren? Sen kalbine hayran olduğum adamdın. Konuşacak bir şey kaldı sanki. Bir tanem, Meltem'i defalarca kez aradım, açmadı. Bak yemin ederim Meltem'le aramızda en ufak bir şey yok. Yaşanmadı ve yaşanamaz. Benim kalbim bir tek senin için atıyor Selma. Ve her zaman da öyle olacak. Madem yaşanmadı niye özlüyor seni? Madem yollarını gözlüyordu, niye telefonlarını açmıyor? Hadi Eren doğru söylüyor diyelim. O mesajlar neydi o zaman? Kafam çok karışık Eren. Yalnız kalmak istiyorum. 2 gün eve gelmezsen sevinirim. Aşkım. Sevgilim. Benim güzel aşkım. Ben seni çok özledim. Kokunu, gülüşünü, her şeyini. Bana kırgınsın, biliyorum. Kızgınsın. Sana ispat edemedim. İnan bana bilmiyorum. Belki evlendiğimi duydu. Kıskandı. Belki başka bir şey. Bilmiyorum Selma. Senin yapacağın tek bir şey var. Kalbime bakmak.
Kalbinin sesini dinlemek. Kalbimde senden başkası yok. Olamaz. Bak. Bütün gün Meltem'i aradım. Bütün gün. Ben karımı seviyorum. Mesajına anlam veremedim Meltem. Aç telefonu. Çıkmayınca da mesaj attım. Açmadı ama açana kadar arayacağım. Hatta şimdi bir daha arayacağım. Ne yapsan nafile mi diyorsun ya? Hayır. Sana inanıyorum diyorum. Gerçekten mi? Canım sevgilim. Seni çok seviyorum. Çok. Çok güzeller. Beğendin mi? Bu 2 gün 2 yıl gibi geldi bana. Lütfen bu son ayrılmamız olsun, olur mu? Bununla bitireceğim işini. Siz Yeşilpınar'ın toprağına dokunan, onu işleyen ellersiniz. O yüzden erkenden sizinle görüşüp sorunlarınızı dinlemek istedim. Zeynep Hanım, çiftçinin çilesi çoktur ama bu sene en çok tohum sıkıntımız var. Tekelleşmiş tohumcular az birliği yapmış gibi tohumları kat kat fazlasını satıyorlar. Tohumlar olmadan tarla nasıl ayakta kalacak? Tohumlar şart. Ekin ekemeyecek hale geldik. Anladım. O zaman benim ilk sözüm tohum problemini çözmek olsun. Nasıl yapacaksınız? De hele. Eğer beni seçerseniz organik tarıma başlanacak. Kendi tohumlarınızı kendiniz üreteceksiniz. El birliğiyle zorlukların üstesinden geleceğiz. Bu topraklar için hep birlikte çalışacağız. Her gelen başkanın dilinde organik tarım. Kimse yapamadı. Öyle kolay değil o işler. Çok zor. Boş vaatleri ayıracak zamanımız yok Zeynep Hanım. Bize tohum hemen şimdi lazım. Size seçimde başarılar. İş güç bekler bizi. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Buyurun. Teşekkürler. Bu tohum işini çözmek şart. İyi de nasıl? Yüklü miktarda para lazım. Madem Yeşilpınar'ın yeniden doğmasını istiyorsun, o zaman maddi olarak destek olacaksın Ali Fırat. Nasılsın amca? Sağ ol evladım, hoş geldin. Tohumlarla uğraşıp duruyorum. Hesap, kitap bitmiyor. Tamam, sen boşuna yorma artık kendini çünkü hepsini ben alacağım. Sen buraya yaz fiyatı ne kadarsa. Dosyayı sakladın. Ama çeki saklayamadın Halil Fırat. Çekle ödeyeceğim parasını. Yaz hadi ne kadar istiyorsan. Ama satacak bir tane bile tohumum yok ki.
Bunlar ne? Ha bunlar sizin eve satıldı. Kocan Halil Fırat satın aldı. Birazdan gelir yüklenmeye. Öyle mi? Biz eşimle aynı şeyi düşünmüşüz o zaman. Ama o benden önce davranmış. Ruh ikizi dedikleri bu demek ki. Neyse iyi yapmış. Bereketini gör. Sağ ol. Bir adım geriden geliyorsun. Çek kalsın. Lazım olur. Demek bir adım önden gidip yolumu keseceksin ha? Yol nasıl kesilirmiş göstereyim ben sana. Durmayacağım Halil Fırat. Deli bu deli. Tebrikler. Kendini bayağı geliştirmişsin. Ne demek şimdi bu? Beni öldürmek isterken genelde ağaca çarpıyordun sen. Şimdi durdurdun hayret. Sen o ambardaki tohumların hepsini neden aldın? Attığım adımın sana hesabını vermeyeceğim tabii ki. Adil bir yarış olsun diyen de sendin ama. Üstünde adım yazan bir çekle mi adil yarış yapıyorsun? Benim param senin paran diyen kimdi? Tamam. Söyledim benim param. Evet. O zaman konu da kapandı. Haklısın aslında. Kapandı. Doğru. Sen tohumları alamadın değil mi? O zaman mesele yok. Ne olursa olsun. Mücadele etmeye devam edeceğim. Ve kazanacağım. Yarış daha yeni başlıyor. Eğer ortada bir yarış varsa... onun kazananı bellidir Zeynep. Boşuna yorma kendini. Ya sen ne güzel bir şeysin, inatçı keçi.
Aklımdan geçenleri okuyor resmen. Delirtecek beni. İyi günler teyzeciğim. Yardım lazım mı? Gözünün ateşine bakılırsa senin benden daha çok yardıma ihtiyacın var gibi. Ayşe teyzem bir namazını kılsın gelsin. Otur sen. Ah. Tamam tohumları alıyorsun anladım da. Hepsini niye alıyorsun ya? Paylaşmayı da bilmiyor bu adam. Kolay gelsin komşu. Sen nereden çıktın? Beni mi takip ediyorsun sen? Yo, traktörünü gördüm de yine arkamdan ne iş çeviriyor diye bir bakayım dedim. Dünya senin etrafında dönmüyor. Kendini çok önemsemeye başladın sen. Sadece adil bir yarış olmasını istiyorum. Bunun için önlem alıyorum. Öyle diyelim. Ya sabır, ya sabır. Anlaşıldı gitmeyeceksin sen. Al şunu. Temizlememe yardım et. Bir faydan olsun. Hadi oyalanma. Şu otu da çekersen bitiyor işim. Bana bırak. Gerek yok. Çapayı bırak. Otu tut. Otu çekmen lazım. Belli ki derine kök salmış. Amma inatçı çıktı ha. Bu yabani ot bana birini hatırlattı. İnatçı birini. Oyuna da yenileceksin sen. Korkuyorsun. Korktuğun için engeller koyuyorsun elime. İstediğin kadar inkar et. Korkuyorsun. Evet, korkuyorum. Kazanıp her şeyi mahvetmenden korkuyorum. Köylüyü mağdur etmenden korkuyorum, evet. Bitmiş kızım burası. Çapa bitti teyzeciğim. Bahçenin diğer işler için de yardımcı birini göndereceğim ben sana. Sen sakın uğraşıp yorma kendini. Numaramı da gönderirim. Bir ihtiyacın olursa ara beni. Allah tuttuğunu altın etsin kızım. Hadi iyi günler. Sen çok güveniyorsun kendine. Ama canın yanacak. O gün geldiğinde çekinmeden haber ver olur mu? Fazla yara bandım var benim. Epey yara aldığım için.
Sen kimsin oğlum? Ben Zeynep Fırat'ın eşiyim. Halil Fırat. Dikkatli sür karıcığım. Hayırlı günler teyzeciğim. Hayırlı günler evladım.